Herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda araştırmaları, yani laboratuvar araştırmaları, teknolojiyi nasıl geliştirmeliyiz bunları anlatacağım. Bir de ufak zindandan bahsedeceğim. Zindanla ilgili biraz bilgi eksiği olan arkadaşlar var. Umarım onlar da faydalanırlar. Şimdi araştırmaya geldiğimiz zaman şu şekilde geldik. 3'e ayrılıyor. Lojistik, ekonomi ve askeri olarak. Şurada totali görebiliyoruz. Yani ne kadar geliştirdik, ne var. İşte geliştirme yazan yer bu lojistik oluyor. Ekonomi zaten ekonomi. Çatışma yazan da askeri. Buradaki toplam aldığımız bonusları buradan görebiliyoruz. Araştırmada neler kullanılıyor şöyle göstereyim. Şurada bak altın kart var yukarıda gördüğünüz gibi. Buraya geldik mesela işte 25K'ya yakın altın kart istiyor. Bu zamanla sürekli birikiyor bu arada. İşte tutuklama vesaire yaptıkça bunun geldiği birkaç yer var. Altın kartlar ilk başlangıçta biraz eksik kalabiliyor ama sonralarda zaten araştırma süreleri uzadığı için birikiyor. Ne kadar daha çok istemeye başlasa da. Yani burada mesela 25K istiyor. Şöyle en sona geldik. Bak 245K istiyor ama şu anda bile 1.7 milyon birikmiş ki bu 20 günlük bir araştırma, örnek veriyorum. Dediğim gibi ilerleyen vakitlerde bunu rahat tamamlıyorsunuz süreler uzadığı için. Şimdi sırayla anlatacağım. Öncelikle neleri geliştirmeliyiz diye. Şimdi lojistiğe geliyoruz. Buradakiler zaten yaklaşık olarak 3-5 dakika falan istiyor. Bunları geliştirirken zaten klanımızda yardım alarak yaklaşık 1 saate kadar rahat yardım alıyoruz. Seri şekilde geliştirebiliyoruz. Şimdi bu en baştakileri şöyle şuraya kadar fullleyebilirsiniz. Şurada bak akademi hayatı 3'ten geçiyoruz. Marş sırası. Bu zaten önemli. Şu marş sırası 1 ile 2'yi kesin geliştirmemiz lazım. İlk başladığımızda buraya kadar şu şekilde geliştireceğiz. İşte zamanla 3'e de geçeceğiz. Hiçbirine vermeden direkt bunları geliştirebilirsiniz. Hani ekonomi, askeriden önce sunucuya ilk başladığınızda şuraya kadar gördünüz zaten geliştirdiğim yere. İnanç, motivasyonu 5'e kadar geliştirmişim. Bundan sonra şu mimaride yani %5-40 inşaat veriyor. Bunu geliştirmeyeceğim. 1. seviye yapıp bırakacağım. Daha sonra yine bunlara 1 verip şu akademi hayatı 6'yı fullleyeceğim. Niye? Yani bu totalde 6.5'ta verse sürekli araştırma yaptığımız için bayağı faydası oluyor. Yine yukarıya giderken de aynı şekilde hepsini 1 yapıp şu akademi hayatı 7'yi geliştireceğim. Ama bunlara gelmeden önce ben 5'te bıraktım. Sonra ne yaptım? Şuradan ekonomiye geldik. Ekonomide bu toplamaları 1'de bırakıyorum sadece üstü açsın diye. Üretimi iyileştirmeye veriyorum. Bunu da 3'e kadar getirdim. Burada fullleyip bıraktım. Burası dediğim gibi pek önemli değil. Yani maksimumunda bile pek verdiği bir şey yok. Şu üretimi iyileştirmesi burada bizim için faydalı olan. Bu üretimi iyileştirmeyi de bu seviyede bıraktım. Yine fabrika ile beraber arttırıyor üretimi iyileştirmesini. Daha sonra askeriyeye geliyoruz. Asıl önemli olan, geliştirmesi zor olan ve dikkat etmemiz gereken yer burası. Dediğim gibi askeriye geçmeden önce lojistikten bu akademi hayatını ne kadar geliştirirsek o kadar iyi bizim için. Yani bu antrenman planı, tıbbi rezerv bunlar da önemli. Ama bunları ilerleyen seviyelere daha önemli oluyor. Yani bu seviyelerde zaten hani işte örnek ne veriyor? %45 birlik eğitim hızı veriyor. Güzel bayağı. Burada da 47 eğitim kapasitesi veriyor ama hani en başlarda dediğim gibi bu kadar çok asker basmanın bir mantığı yok. Zaten yavaş yavaş asker sayımız artıyor. Tabi sunucudan sunucuya da değişir. Sunucuda ne kadar kaos olup olmadığına bağlı. Bu akademi hayatını belli bir seviyeye getirdikten sonra işte ekonomi bunlar zaten kolay gelişiyor bu arada. Buraya kadar sadece yardımla bile tak 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 geliştirebiliyorsunuz. Bunu da verdikten sonra duruma göre şunu da geliştirebilirsiniz. Buraya da kolay gelir. Ama şu 5'e gitmenizi pek önermem. Burada fullleyip bırakabilirsiniz. İlerleyen vakitlerde yine arttırırsınız. Şimdi askeriye geldik. Askeriyede de bütün her geliştirme çok önemli. Diğerlerindeki gibi işte bunu sonradan geliştirelim gibi bir durum yok. Lojistik ve ekonomideki gibi. Burada da
şöyle bir şey belirlememiz lazım kendimize. Şimdi lejyon komutalarını kesin fullememiz lazım. Çünkü keşif kapasitesi veriyor bize. Yani şuradan bakıyorum, işte 1000 vermiş ilk seviyeler. Bunlar direkt gelişen yerler yine. İşte lejyon komutası 2500 daha vermiş. İşte komuta 3'e geldik, 3000 daha. Yani keşif kapasitesini arttırıyor. Bayağı önemli keşif kapasitesi. Şimdi burada şuraya kadar ben şöyle bir hedef koydum. Yine bak, free to play bir hesap için anlatıyorum bunu. Daha ileri seviyede hızlandırma harcayabilenler, evrensel hızlandırma. Yani bunu yukarı örnek veriyorum. Şu 6'ya kadar belirleyip geliştirebilir. Bu arada benim diğer main hesapta bunu ben fullledim. Yani şu lejyon komutası altının 6. seviyesi bir 2 ay falan istiyor ki bütün araştırma hızlandırmalarına rağmen. O yüzden eğer çok fazla hızlandırma kullanmayacaksanız, orta seviyedeyse bile şu 5 fullledikten sonra şimdi anlatacağım taktikle o şekilde devam etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bu lejyon komutası 5'e kadar fullliyoruz. Bu alttaki 4'leri de 5 yapacağım ben. Zaten birer gün istiyor. Şu 3 gün istiyor bir zırh olduğu için. Buraya da veriyoruz. 2 gün 17 saat. Bunu da fullledikten sonra daha hızlı ilerlemek için maksimum güç ve verimli bir şekilde, hızlı şekilde geliştirebilmek için şöyle yapacağız buradan sonra. Şimdi burada diken geliştirmeleri var 5. seviye. Bunları ben geçen gün bir görev vardı. Şu kalkanlı dikenini o yüzden 2 seviye geliştirdim görevi tamamlamak için. Ama normalde işte şöyle yapmanızı tavsiye ediyorum ben. Kalkanlı dikenini 1'de bırakacağız. 1'de bırakmamızın sebebi de şurayı açmak için. Üçünü birden biri yapmadan üstü açamıyoruz. Ne yapacağız? Bize ne veriyor bu? İşte diken, nişancılık. Bunun ismini kalkanlı dikeni, keskin nişancı, yakıcı ajan. Bu işte bu isim yazan ölümcüllük veriyor hepsine. Bomba, tetik, kalkanlıya. Kalkanlı da ölümcüllüğü çok önemsemeyeceğiz. Ya illaki önemli ama diğerlerinden daha az önemli olduğu için bunu bir yapıp bırakacağız. İşte nişancı, tetikçi ve bombacıyı fullleyeceğiz. Daha sonra üstte zaten bu ortalığı tekli olanların kesin fulllememiz lazım. Yine bunu fullledik. Üste çıktık. Bakın sıyrılma ne veriyor? SP veriyor. SP nerede önemli? Kalkanda daha önemli. Ne yapacağız? Yani dediğim gibi bu diğerlerinde de tabii ki önemli ama daha önemli olan yere odaklanacağız. Biraz yani dediğim gibi performans, verim amaçlı bir geliştirme bu. Bunları bir yapacağız. Bir yapmamızın sebebi yine üst tarafı açabilmek. Kalkanın sıyrılmasını fullleyeceğiz 6'ya. Üste geçtik. Bunu yine fullliyoruz. Bu arada bu direkt hem tetik, kalkan, bomba üçüne birden SP veriyor zaten. Üst tarafa geldik. Yine silah diyor. Ne diyor? Saldırı veriyor. Kalkanlıyı 1'e bıraktık. Bunları fullledik, tetik ve bombacıyı. Üstteki cephane zaten açıldı. Bunu da fullliyoruz. Daha sonra geldik zırh. Yine savunma. Savunma kimde? Kalkanlıda. Bunu fullledik. Tetikçiyi 1, bombacıyı 1 bıraktık. Üste çıktık. Lejyon komutasını fullliyoruz zaten. Dediğim gibi bu şekilde ilerletiyoruz. Şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Bu lejyon komutası 6. Ben diğerini de fullledim. Mesela bunu da yüksek ihtimal fulllemem. Hani bakarım elimdeki hızlandırmaya göre veririm. Daha sonra şöyle üst tarafa doğru devam ederim aynı sistemle. İşte nişancılıkta veririm bomba ve tetiğe. Üstü geliştiririm. Ondan sonra bunu kalkanlıya veririm. Sistemi anladınız zaten. SP ve savunmayı kalkanlıya veriyoruz. Üst seviyeyi açmak için diğerlerini bir yapıyoruz. Ölümcüllük ve saldırıyı da tetikçiyle bombacıya verip yine üst seviyeyi açmak için kalkanlıyı bir de bırakıyoruz. Bu şekilde geliştirirsek en verimli şekilde geliştirmiş oluruz. Toplu şekilde hem ittifaktan yardım alıp işte 1 saat, 1,5, 2 saat olan geliştirmeler için hem de elimizdeki hızlandırmaları kullanacağımızda şöyle bir şey yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Zindana geliyoruz. Şimdi zindan, bunu da anlatmış olayım. Şöyle görüyorsunuz beyaz kurt var. Araştırma hızını arttırıyor. Bunu getirebildiğimiz seviyeye getiriyoruz. Avluya çıkarttığımız zaman %50 bonusu artıyor. Bunu avluya çıkartıp o şekilde araştırmaları daha hızlı şekilde geliştirebiliriz. Şimdi şunu da şundan bahsedeyim, ona söyleyeyim. Şu inşaat
İşte şuraya kadar fullledikten sonra işte hani araştırma hızı bana göre inşaat hızından daha önemli. Şimdi burada işte bunu da belki fullleyebiliriz ama bir üstteki şunu mesela fulllemeyi tavsiye etmiyorum ben. Zaten işte 2, 4, 6,5 veriyor. Bir tane verdik mi %2 ile idare ederiz. Yoksa süreler çok fazla uzuyor. Bunu geliştirmeniz çok zaman alır. Eğer yukarı gidecekseniz. Dediğim gibi ben şu an bir free to play hesap oynuyorum. Çok da giremediğim bir hesap. Şimdi tekrardan zindana dönüyorum. Şimdi arkadaşlar diyor ki işte ben diyor örnek veriyorum şurada akrebi kullanıyorum. O yüzden bunu işte fullledim. Seviye bunlar bu arada 15. seviyeye kadar gidiyor maksimum. Sizin müdüriyet seviyenize göre maksimum seviyesi artıyor. Örnek veriyorum işte 20. seviyedeyken onun üstüne çıkartamıyorsunuz. Ama 30 oldunuz mu maksimumu 15. 15. seviyeye getiriyor örnek veriyorum bunu. Diyor ki ben kıvılcımı kullanmıyorum, bunu düşük bırakıyorum. İşte böyle bir sistem yok. Neden? Bunların hepsini fulllemek lazım arkadaşlar. Neden fulllemek lazım? Bunu siz şu an işte benim avluda bu var şu anda. Ama bunlar şu an verdiği bonuslar işe yaramıyor değil. Arkadaşlar öyle zannetmişler. Şimdi savunmaya ben geliştirdim ve avluya çıkarmadım mı işe yaramıyor. Öyle bir mantık yok. Bunun mantığı nasıl işliyor? Bunlar zaten her yükseltmede veriyor size bonusu. Şu an mesela bu %21 aktif. Şu %21 de aktif. Veya bu asker eğitim hızı %21 yine aktif. Burada da mesela bunu avluya çıkartmasak yine aktif olacak. Bu şekilde. Hani bunları zaten gelişmiş şekilde bırakıyoruz. Şurada mesela bu da SP veriyor. Şu ölümcüllük. Bu maksimum seviyede verdiği bu arada. 15. seviyeye gelince bunlar da %30 veriyor. Ne yapacağız? Bunları fullleyeceğiz. Bu %30 bonuslar sürekli olarak zaten aktif kalacak bizde. Birini avluya çıkarttığımızda verdiği özellik şöyle %50 artıyor. Aradaki fark bakın burada yazıyor zaten. Nitelik etkileri. Aynı anda sadece bir tane çıkartabiliyoruz. Şimdi ben bunu çıkarttım. Diyelim %30 bonusu var. Avluya verdiğimiz zaman %45'e çıkacak bonusu. İşte %50 artmış olacak yani. Diğerleri ama %30 vermeye devam edecek. Yani mantığı bu şekilde bunun. Diğerleri avluya çıkmayanlar işe yaramıyor olarak düşünmeyin. Bunlar da yine tutuklama ekibine güç veriyor. Bu işte yaşam değeri fabrikayı ağırda çalıştırırken vesaire. Şu hırsız martı var ekstra olarak geliyor. Bu da inşaat tesis yükseltmelerinde şu yani bina şunları geliştirirken ki yükseltmelerdeki nakit giderini azaltıyor. İşte sistem bu şekilde. Bu zindanda bir de nasıl ilerliyoruz? Tutuklayarak. Şuradaki tutuklama görevlerini biliyorsunuz. Bunları ilerleterek işte en başlar 50 seviyede bir işte en baş 10 ile başlıyor. 20, 50 vesaire o şekilde gidiyor. En son 100 şeklinde ilerliyor. Burada da ileri seviyelerde işte SP ölümcüllük açılıyor. Şurada bir 400'de keşif kapasitesi açılıyor. 500'de de rally kapasitemizi arttırma açılıyor. Bu şekilde araştırma ve zindan. Umarım yani zindanı çoğu kişi biliyordur diye düşünüyorum ama bununla dediğim gibi bu şekilde anlamamış olan 4-5 arkadaş soru sordu. Hani bunu avluya çıkartmıyorum hiç geliştirmesem olur mu diye. O yüzden onu anlattım. Hem de araştırmaya olan katkısından dolayı. Araştırma ile ilgili de ekstra söyleyeceğim bir şey yok. Bunu yani daha iyi geliştirebilmek için tavsiyem dediğim gibi şu araştırma şeyini verirsiniz. Üstün hapishane varsa oradaki %12 bonusu da açıkken hızlı şekilde hızlandırmalarınızı basarsınız. Çoğu kişi asker basmaya çalışıyor gücünü arttırmak için. Ama arkadaşlar yani gözüken güç evet artıyor. Ama şöyle bir şey var bonuslarımız yani saf gücümüz artmış olmuyor. Asker sayısının artması da bazı avantajları var ama asıl bize avantaj sağlayacağı yerlerde araştırma gibi, kahramanlar gibi güçler işimize yarıyor. O yüzden evrensel hızlandırmalarınızı benim şahsi tavsiyem, siz tabii istediğiniz gibi gelişmeye devam edebilirsiniz. Evrensel hızlandırmaları yani inşaatta ve askerde kullanmayın. En azından şöyle T9 askere ulaştıysanız işte 26'da ulaştıysanız inşaat ve askerde kullanmayın. Tamamen evrenselleri araştırmada kullanın. Benim tavsiyem bu şekilde daha güçlü olursunuz. Gücünüz yüksek gözükmese de asker bastığınızda evet güç kazanıyorsunuz işte oluyor.
50, 60, 70 artıyor ama dediğim gibi saf gücünüz artmadığı için pek bir etkisi olmuyor. Umarım faydalı olmuştur. Bununla ilgili araştırmaya ilgili video isteyen çok arkadaş vardı. Ekstra sorularınız varsa da sorabilirsiniz arkadaşlar. Yine yorumlarda cevaplarım. Herkese